Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu saç bandının yapımını tüm detayları ile paylaşmak istiyorum. Bandanayı koton iplerle ördüm. Kullandığım ipleri açıklama kısmına yazarım. Siz de aynı iplerle örebilirsiniz. Bandananın ölçülerini de yazarım. Çocuk için örecekseniz onun ölçülerini de yine açıklama kısmına eklerim. Hadi gelin başlayalım örmeye. Saç bandanayı orta kalınlıkta koton iplerle ördüm. 4 farklı renk kullandım. Siz isterseniz 4 renk, isterseniz tek renk, isterseniz daha az renkte kullanabilirsiniz. Tığ numaramı ipime göre büyük tuttum. Nedeni bandanamın böyle yumuşacık ve dökümlü durmasını istediğim için buna muhakkak dikkat edin. Bandana dökümlü durunca daha hoş duruyor. Tığ numaram 3,5 milim tığ ile ördüm. Kenar çerçevelerinde 2,5 milim tığımı düşürdüm. 2 farklı tığ kullanmış oldum. Hadi başlayalım. 7 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığımın üzerine doluyorum. İlk zincirime batıyorum ve ikili trabzan örüyorum. İlk sıramız bu şekilde. İkinci sırayı yine aynı renkle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine 2 kere doluyorum. Örgümü çevirdim. İçine üçlü bademler öreceğiz. Şöyle ikişer ikişer örüyorum. 2 ilmek tığımda. Tekrar 3 kez aynı işlemi yapıyorum. Sonrasında 4 ilmeği beraber örüyorum. Aralarda 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine üçlü trabzan şeklinde devam edeceğiz. Aynı işlemi yapıyoruz. Bakın 4 ilmek var. İkişer ikişer örüyorum. 3 kez aynı işlemi yapıyorum. Sonrasında dördünü beraber örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Bademlerimiz toplam 4 adet olacak. Şimdi üçüncüyü örelim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 4 adet ördük. Şimdi bir zincir çekip ipimi kesiyorum ve yeni rengime geçiyorum. İpimi hemen tığ ile gizliyorum. İplerimi gizlerken ince uçlu tığ ile daha rahat gizliyorum. Onun için ince uçlu tığ tercih ediyorum. Şöyle görünmeyecek şekilde gizleyeyim. Bir kere göstereceğim, sonrasını göstermeyeceğim. İpleri bu şekilde gizliyorum. Bakın bu ipimi de yine gizleyeyim. Renkli örgülerde iplerimizi açıkta bırakmayalım. Temiz bir şekilde ve sağlam şekilde tabii ki gizleyelim. Evet, şimdi tam kökünden kesebilirim. Yeni rengimize geçelim. Yeni rengime örgümün ön yüzü burasıydı, arkası burası. Arkadan şu tepe noktasından başlıyorum. 9 zincir çekerek başlıyoruz. Başlangıç ipimin etrafında çeviriyorum. Bu ipimi gizlemek için yapıyorum. Tercih size kalmış. 4, 5,
6, 7, 8, 9 zincirimi çektim. Hemen ilk boşluğa sık iğne 1, 2, 3, 4, 5 zincir, tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bu kenarda dörtlü trabzan örüyorum. Tığımın üzerine 3 kez dolayıp örüyorum. Hemen ilk zincirime batıyorum. İlmeklerimi ikişer ikişer örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine şu bademlerimizi örüyoruz. Hemen ilk boşluğa. Üçlü bademler, toplam 4 adet, aralarında 5 zincir. 2, 3, 4, 5. Sıkı örmemeye çalışın. Dökümlü durunca daha güzel duruyor saç bantları. Evet, bakın. Dörtlü grup. Sonrasında zincir çekmeden tekli trabzan batıyoruz. Şu devam eden boşluğa. İkili trabzan, pardon. Tığımın üzerine doladım. Boşluğa ikili trabzan örüyorum. Sonrasında tekrar 4 adet bademimizi buraya örüyoruz. 2, 3 kez yapıyorum. Arada 5 zincir. 3, 4, 5. Evet, toplam 4 adet. Dörtlü grubumuzu ördük. Şimdi ikili badem örüyorum. Şuraya değil, buranın tepesine ikili badem ördük. Sonrasında tekrar burayı değil, sonuncuya yine 4 adet bademimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, arada 5 zincir. Tekrar 3 adet bademimizi 1, 2, 3, 4, 5 tekrar sonuncuyu da örelim. Evet, bakın böyle. Sonuncuyu
Yine trabzan örüyoruz. Bu sefer 3 kere dolayıp yapıyorum. Bu en kenardakiler bu şekilde. 1 2 3 4 5. zincirimin şöyle ortasına batıyorum. İkişer ikişer örüyorum. Bu sonuncunun arasında zinciri yok. Böyle. Şimdi ipimi kesiyorum. İpimizi gizleyelim. Evet, ipimi gizledim. Hemen başlıyorum. Örgümün ön yüzü burasıydı. Arkasını çevirdim. Şu zincirimin sonuncusundan başlıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. 9 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Hemen devam eden ilk boşluğa batıyorum. Sonrasında 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın şurası sizi yanıltmasın. Hemen şuraya batıyorum. Buraya. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Yine 3 kere doluyorum. Şu sonuncu zincirimin tepe noktasına batıyorum. Bu sıramızda böyle şu iplerimi keseyim. Evet, 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum, çeviriyorum. Hemen ilkine yine şuradaki grubumuzu örüyoruz, bademlerimizi. Pardon, tığ numaram 3,5 olsun. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Aynı mantıkla devam edeceğiz hep. Evet. Sonrasında zincir çekmeden bakın hemen şu orta kısma batıyoruz. Bu boşluğa değil, şuraya. İkili trabzan örüyorum. Tekrar bu boşluğa değil, şuraya yine 4 adet bademimizi örüyoruz. 1 2 3 4 5 Evet. Bakın 4 adet oldu. Şimdi yine
ikili trabzan örüyorum hemen şuraya. Dörtlü grupların aralarında bu şekilde ikili trabzan örüyoruz. İplerim bölünsün istemiyorum. Bir saniye, burayı tekrar öreyim. Evet. Şuraya ikili trabzan. Sonrasında tekrar şu sonuncuya bademimizi örüyoruz. 1 2 3 4 5 zincir, eminim net şekilde anlaşılmıştır. Evet, dördüncüyü de ördüm. Sonuncuyu üçlü trabzan örüyoruz. Pardon, dörtlü 3 kere dolayıp hemen şuraya batıp ikişer ikişer örüp ipimizi bu noktada kesiyoruz. Bakın. Hemen şekillenmeye başladı. Çok güzel duruyor. Saçta da çok güzel duruyor. Bu noktada yine ipimizi kesiyoruz. Ve yeni rengimize geçiyoruz. Aynı şekilde olacağı için size göstermeyeceğim. Aynı şekilde devam edelim. İstediğimiz büyüklüğe kadar örelim. Sonraki kısımlarda görüşelim. İstediğim uzunluğa kadar ördüm. Ölçülerini de sizinle paylaşayım. Ben yetişkin için ördüm. Bandanayı şöyle tabanından şu uç noktasına kadar 30 santim, böyle esnetme yapmadan, genişliği de 56 santim. Sizin kullandığınız ipe göre, elinize göre bu ölçüler değişecektir. Bu ölçülerde örerseniz yetişkin için örmüş olursunuz. Şimdi etrafını dönelim. Etrafını örerken artık 3,5 milim tığ ile örmeyeceğim. 2,5 milim tığ ile devam edeceğim. Hadi başlayalım. Etrafını son sırada ördüğüm renk ile dönmek istiyorum. O nedenle ipimi kesmedim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tam şuraya batıyorum. Şu ara boşluğa 3 adet sık iğne örüyorum. 3. Şurasına 1 adet. Aralara 3 adet. Ön yüzünden örüyoruz. Burası örgümün ön yüzü. Aynı şekilde örmeye devam edelim. Çok güzel, yumuşacık oldu. Tığ numaranızı muhakkak büyük tutun. Ya da elinizi olabildiğince gevşek bırakın. Eğer elinizde küçük numara tığ yoksa etrafı için yine elinizi böyle sıkı sıkı tutarsanız kenarları toplayacaktır. Evet, bakın. Böyle devam edelim. Şuraya kadar gelelim. Evet,
Buraya 3 adet ördüm. Buraya 6 adet örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet ördüm. Sonrasında yine aynı şekilde devam ediyoruz. Aralara 3 adet, şuraya 1 adet. Devam edelim. Başa kadar gelelim. Evet, buraya kadar geldim. Şimdi bu noktada saç bandanamızın bağcık kısmını örelim. Bağcık kısmını tam şuradan itibaren başlayacağız örmeye. 35 santim uzunluğunda bağcık kısmını örelim. Zincir çekiyoruz. Zincirimizi sayalım. Diğer tarafı da aynı şekilde çekeceğimiz için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Evet, 100 zincir çektim. Buradaki sayı önemli değil. Şöyle 35 santim zincirimizin uzunluğu olsun. Şimdi şöyle uç kısmına çiçek örmek istiyorum. 5. zincirimin ortasına batıyorum. Sık iğne yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. Bak. Şöyle çiçek oldu. Şimdi hemen şu tarafına battım. Sonrasında 3, 4, 5 zincir. Şöyle gelişi güzel batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizin sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Şöyle bağcık kısmını bu şekilde örmek istedim. Arada şöyle elimizle de düzeltelim. Evet, sonuncuyu, burası örgümün ön yüzüydü. Yine aynı yere sık iğne yapıyorum. Şöyle elimizle de düzeltelim. Bağcık kısmı tamamdır. Şuraya batayım. Evet. Şimdi şu noktalara sık iğne öreceğiz. Şöyle 3 adet boşluğa sık iğne örüyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4 zincir tam şuraya kenarına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sonrasında tekrar 1, 2, 3 zincir.
Hemen yan tarafa geçtim. Aynı işlem 3 sık iğne yapıyoruz. 4 zincir. Sonrasında yine 3 sık iğne. Aralarda 4 zincir. Şu noktaya bir şey yapmıyoruz. Hemen sol taraftaki boşluğa geçiyoruz. Bakın şöyle oluyor. Devam edelim. Aynı şekilde buraya gelelim. Burada yine bağcığımızı ördükten sonra şu kenarda bir işlem daha uygulayacağız. Evet, ucuna kadar geldim. Bağcık kısmını şu noktaya sık iğne örüp sonrasında zincir çekerek yine buradaki gibi örelim. Evet, sap kısmını bitirdim. Şimdi burada kenar oya örüyoruz. İpimizi şöyle uzatıyoruz. Bakın, bir parmak genişliğinde ilmek çıkartıyorum. Şuraya sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 zincir, tam şu noktaya batıyorum. Sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 zincir, tekrar aynı yere 1 2 3 4 zincir. Sonuncuyu ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Çiçek kısmını ördük. Şimdi yine ipimi uzatıyorum. Örümceğimi böyle örüyorum. Sonrasında bakın rengin bittiği kısmın şu noktasına batıyorum. Sık iğne ile. Şuraya batmıyorum. Buraya. Tekrar aynı işlemi yapalım. 1 2 3 4 zincir. Üçlü çiçeğimizin yaprağını örüyorum. 1 2 3 4. Sonuncuda ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekip örümceği örüyorum. Hemen şu noktaya batıyorum. Şöyle olacak. Aynı şekilde devam edelim. İki kenarını da örelim. Sonraki kısımda görüşelim. Kenar oyasını da bitirdim. Bakın şurasını da bu şekilde yaptım. İpimi kesip temizledim. Şimdi koton iplerle ördüğüm için bandanamı ütülemek istiyorum. Akrilik iplerle örmüşseniz ütüleme yapmayın. Üzerine bir ağırlık koyup düzleşmesini sağlayın. Ütüleyince daha hoş duruyor. Hadi gelin nasıl ütülediğime bir göz atalım. Ütümü prize taktım. Ayarını düşük ısıya getirdim. Sonrasında direkt ütülüyorum. Direkt ütüleyelim. Şu kenar oyasını da şöyle düzeltelim. Ütüleyince gerçekten formunu buluyor. Ütülemeye aynı şekilde devam edelim. Hepsini ütüleyelim. Evet, saç bandını bitirmiş olduk. Gerçekten çok güzel duruyor. Yumuşacık, saçla duruşunu da çok beğendim. Muhakkak deneyin. Takıldığınız yer olursa da muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.